Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Kar topunun ipi arkadaşlar. Bununla güzel bir model başlayacağız. 100 gram 300 metre uzunluğu olan şöyle az ince bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Bu model için ilmek sayısı 10 ve onun katları artı 4 ilmek sayısında ayarlamamız gerekiyor yapacağımız örgüye göre. Ben şöyle küçük bir parça lastiğini de yaptım. Şu anda şişimde 24 ilmek var. 2 model artı bir de 4 ilmek ekledim. Yani 2 model üzerinden anlatacağım. Şöyle hazır lastik yaptım. Bunu da göstereyim. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Ben bugün bu lastiği tercih ettim. Şimdi modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Sıradaki 3 ilmeğe gelince sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir kez doladım şu şekilde. Daha sonra 3 ilmeği bakın sıradaki 3 ilmeği beraber düz örerek tek ilmek çıkarttım. Ama 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkarmış olduk. İlmeğimizde eksilme yok arkadaşlar. 2 ilmek ters. Şu şekilde 3 ilmek düz. Buraya kadar bir model kurmuş olduk. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Daha sonraki 3 ilmeğin birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. Daha sonra 3 ilmeği de beraber örerek tek ilmek çıkardım. Yani yine 3 ilmeğimiz var. 2 ters ilmek, 3 ters düz ilmek ördüm. Buraya kadar bir kez modeli kurmuş olduk. Şimdi ikinci kez kuruyoruz modeli. 2 ters ilmek. 2 ters ilmek ördüm. Sıradaki 3 ilmeğin bakın birincisinin yani 3 ilmekli işlem yapacağız. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şişime bir kez doladım. Daha sonra 3 ilmeği bir aldım bakın. Sol şişimdeki 3 ilmeğimi beraber düz ördüm. Tek ilmek çıkarmış oldum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkmış oldu. 2 ters ilmek. 3 düz ilmek. Buraya kadar da bir kez daha kurmuş oldum modeli. Kenarda 2 tersle başladığım için 2 tersle de bitiriyorum. 2 ters ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz yani ilmekleri gördüğümüz gibi 2 düz ilmek, 3 ters ilmek. 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters olarak sıra sonuna kadar yapıyorum. Şöyle. Evet, 3 ters. Sıra sonunda 2 düz ilmeğimiz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz.
2 ters ilmek kenar ilmeğinden sonra. Sıradaki bakın şu üçlü ilmeğe gelince birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir kez doladım. Daha sonra 3 ilmeğimi de üçünü bir alarak düz ördüm. Şöyle bir görüntümüz olacak. 2 ters ilmek, 3 düz ilmek. 2 ters ilmek. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir kez doladım. Daha sonra 3 ilmeğimi üçünü bir düz örerek kestim. 2 ters ilmek. Zaten terslerimiz belli. İşlem yaptığımız şu üçlü ilmekler, diğerlerini olduğu gibi örüyoruz. 3 düz ilmek. Kenarda 2 ters ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri yine olduğu gibi. Gördüğümüz gibi yani 2 düz, 3 ters olarak sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmekleri 2 düz, 3 ters, 2 düz, 3 ters olarak öreceğiz. Kenarda 2 düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtik. Modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek. Sıradaki yine şu işlem yaptığımız 3 ilmeği yine aynı şekilde yapıyorum. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek doladım. 3 ilmeği beraber düz örerek kestim. Aynı şekilde yaptım. Bakın 3. model kurulumu oluyor bu işlemlerin. 1, 2, 3. Aynı işlemi 3 kez yapmış olduk üst üste burada. 2 ters ilmek. Şu 3 düze geldiği zaman bakın bunu 3. kez burada işlem yaptığımızda bu düz ilmekte de aynı işlemi yapacağız. 2 kez sadece burada işlem yaptık. Burada düz olarak bıraktık ilmeklerimizi. Şimdi burada da aynı işlemi yapıyorum. 2 ters ilmekten sonra 3 düz ilmeğe geldiğimizde birinci düzün arkasından bir ilmek çıkardım. Bir kez doladım. Daha sonra 3 düzü de beraber alarak düz olarak ördüm. Aynı işlemi burada yaptığımın aynısını bu 3 düzde yaptım şimdi. 1, 2 ters ilmek ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. Arkadan bir ilmek çıkardım. Bir kez doladım. 3 ilmeği beraber düz ördüm. 3 ters ilmek. Şimdi bu 3'e geldiğimizde yine aynı. Birinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir kez doladım. Daha sonra 3 ilmeği beraber düz olarak ördüm. Kenarda 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani 2 düz, 3 ters. 2 düz, 3 ters olarak örelim. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arka yüzü bu şekilde oldu. Ön yüzü de
Böyle. Yani bir kez kurduk. Bunun tekrarı olacak. Yine şöyle birinci sıradan anlattığım gibi başlayacaksınız. Şurada o üçlü yaptığımız işlem burada 3 düz ilmek olarak yapılacak. Sadece 5. sıraya kadar o şekilde devam edeceğiz. 5. sırada burada yaptığımız işlemin aynısını bu 3 düz ilmekte de yapıyoruz. Yani anlaşılmayan yer olursa videoyu baştan izleyip yapabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Bakın bu lastiğe de çok güzel uyum sağladı bence. Gayet güzel oldu. Bir de farklı lastikte denedim. O da size fikir olsun. Bir de öyle göstereyim size. Modelin ilerlemiş hali de bu şekilde. Bakın bunda da tekstil tipi lastik kullandım. Sizce hangisinde güzel olmuş? Bunu da şöyle hazır lastik kullandım. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bence bu lastiğe daha da güzel oldu model. Daha böyle bir bütünlük sağladı. Sizce nasıl oldu? Onları da yorumlarda belirtirsiniz. Evet, modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgüde kullanırsanız böyle. Evet, gayet güzel. Yapımı da oldukça kolay. Ama görüntüsü de sanki zor bir modelmiş gibi görünen bir model. Bayan yeleklerinde, hırka, süveter, yani şöyle atkı, bere hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Şöyle düşünün. Bere yapımında bence harika olur. Evet. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Her türlü örgünüze uyum sağlayabilecek güzel bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.